Herkese merhabalar dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Beni sorarsanız eğer ki ben iyiyim. Birkaç gündür havalar güzel gidiyor. Ben kış ayını sevmiyorum. Yazı daha çok seviyorum. O yüzden biraz iyi hissetmeye başladım. Yaza yaklaşıyoruz çünkü. Mutluyum bu yüzden. Normalde market videosu yapacaktım. Ama tarihe öncelik verdim çünkü bunu daha çok seviyorum. Yunanistan'da yaşayan pomaklar hakkında video bekliyoruz demiş kardeşim. Ben de hem Yunanistan'da yaşayan pomaklar hakkında hem de genel pomaklar hakkında bir video yapmak istedim. Özellikle Yunanistan'da yaşayan pomaklar hakkında. Video altyazılar bölümünde otomatik olarak YouTube'dan altyazıları ekliyorum. Ama sanırım tam %100 doğru çevirmiyor. Bu yüzden bazen bana sorular soruyor insanlar ve beni yanlış anlayabiliyorlar. Umarım %100 doğru çevirdiği zamana da denk geliriz diye ümit ediyorum. Küçük bir size de dert yandıktan sonra YouTube'un bu sorunuyla ilgili şimdi o zaman haydi konumuza yavaş yavaş giriş yapalım. Konumuz elbette de pomaklar. Pomaklar Balkanların en ilginç topluluklarından biridir. Kimlikleri ve kökenleri konusunda farklı teoriler bulunsa da tarih boyunca farklı devletlerin himayesinde kalmaları kültürel ve etnik yapılarını etkilemiştir. Günümüzde özellikle Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'da yaşayan pomaklar Müslüman kimlikleriyle dikkat çekerler. Bu videoda pomakların kökeni, Osmanlı dönemindeki kimlikleri, günümüzde konuştukları dil ve Yunanistan'daki varlıklarını ele alacağız. Pomakların kökeni Kuman Kıpçak Türkleri mi yoksa Slav halkı mı? Pomakların kökeni hakkında farklı teoriler vardır. Genel olarak iki ana görüş ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi ise Kuman Kıpçak Türk teorisidir. Bu teoriye göre pomaklar Orta Asya'dan gelen Kuman Kıpçak Türklerinin soyundan gelmektedir. 11. ve 12. yüzyıllarda Kuman Kıpçakları Balkanlara göç etmiş ve Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya bölgesine yerleşmişlerdir. Zamanla bölgede Slav halklarıyla karışarak dillerini ve bazı kültürel özelliklerini kaybettikleri ancak Müslüman olmalarıyla Osmanlı döneminde farklı bir grup olarak farklılıklarını sürdürdükleri öne sürülmektedir. Slav teorisi ise bu görüşe göre pomaklar Güney Slav kökenlidir ve Bulgarlarla etnik açıdan akrabadırlar. Ancak Osmanlı döneminde İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Slav dilleri konuşmaları ve fiziksel görünümleri onları Bulgar ve Makedon halklarına yakın göstermektedir. Bulgar tarihçileri genellikle bu görüşü savunarak pomakları İslamlaşmış Bulgarlar olarak tanımlamaktadır. Bu iki teori dışında bazı tarihçiler pomakların eski Trak veya Peçenek topluluklarından türemiş olabileceğini de öne sürmektedir. Ancak kesin olan şey Osmanlı döneminde İslamiyet'i kabul eden pomakların bölgedeki Müslüman Türkler ile kültürel bağlar kurduklarıdır. Peki pomaklar Osmanlı döneminde kimdi? Osmanlı İmparatorluğu döneminde pomaklar Müslüman bir topluluk olarak yönetilmişlerdir. Osmanlı defterlerinde, nüfus kayıtlarında pomak olarak değil, genellikle Müslüman Bulgarlar veya pomak Türkleri olarak kaydedilmiştir. Osmanlılar pomakları çoğu zaman sadık tebaa olarak görmüş ve özellikle 17. yüzyılda Osmanlı ordusunda ve devlet yönetiminde görev alan pomaklar olmuştur. Pomaklar Osmanlı'nın Balkanlardaki İslamlaşma sürecine önemli katkıda bulunmuştur. Ancak Türklerden farklı olarak kendi dillerini konuşmaya devam etmişlerdir. 19. yüzyılda Osmanlı'nın zayıflamasıyla birlikte pomaklar Bulgar ve Yunan milliyetçilerinin hedefi olmuştur. Bu da onları iki farklı kimlik arasında sıkıştırmış bir topluluk haline getirmiştir. Yunanistan'da ve Bulgaristan'daki pomak nüfusuna bakacak olursak, günümüzde pomaklar ağırlıklı olarak Yunanistan ve Bulgaristan'da yaşamaktadırlar. Yunanistan'da 2024 yılı itibariyle yaklaşık 35.000 ile 50.000 arası pomak yaşamaktadır. Büyük çoğunluğu Batı Trakya bölgesinde, özellikle İskeçe, Gümülcine, Dedeağaç çevresinde yoğunlaşmıştır. Bulgaristan'da ise yaklaşık olarak toplam 150.000 ile 250.000 arasında pomak olduğu tahmin edilmektedir.
Pomaklar genellikle Rodop dağlarında, özellikle Smolyan, Blagoevgrad ve Kırcaali bölgesinde yaşamaktadır. Belki yanlış telaffuz etmiş olabilirim, kusura bakmayın, Bulgarcam yok. Kuzey Makedonya ve diğer Balkan ülkelerinde de küçük pomak toplulukları bulunmaktadır. Peki pomaklar günümüzde hangi dili konuşuyor diye bana sorarsanız şöyle cevaplayabilirim. Pomaklar tarih boyunca iki dilli bir topluluk olmuşlardır. Günümüzde Yunanistan'daki pomaklar çoğunlukla Yunanca ve Pomakça. Ayrıca bu Pomakça Bulgarca'ya yakın bir lehçedir. Bunu konuşmaktadırlar. Ancak Türk azınlığıyla iç içe yaşadıkları için Türkçe bilen pomaklar da vardır. Bulgaristan'daki pomaklar ise Pomakça ve Bulgarca konuşmaktadır. Yunanistan'daki pomaklar 20. yüzyılda Yunan hükümetleri tarafından asimilasyona maruz kalmış ve Yunanca konuşmaları teşvik edilmiştir. Ancak hala kendi aralarında Pomakça konuşan birçok kişi vardır. Peki pomaklar kendilerini ne olarak tanımlıyorlar? İşte burası biraz karışık. Pomakların kimliği yaşadıkları ülkeye göre değişmektedir. Yunanistan'daki pomaklar çoğunlukla kendilerini Müslüman Yunan veya pomak olarak tanımlamaktadır. Osmanlı'dan sonra Türk kimliğiyle özdeşleşen pomaklar Yunan hükümetinin baskıları nedeniyle zamanla farklı kimlikleri benimsemek zorunda kalmışlardır. Bulgaristan'daki pomaklar ise genellikle Pomak ve Müslüman Bulgar kimliğiyle anılmaktadır. Bulgar hükümetleri onların Slav kökenli olduklarını savunarak pomakları Bulgar kültürüne entegre etmeye çalışmıştır. Ancak bazı pomaklar Osmanlı geçmişlerinden dolayı kendilerini Türk olarak görmektedirler. Yunanistan'da ve Bulgaristan'da zaman zaman Türk kimliğini benimseyen pomak grupları da bulunmaktadır. Kısacası toparlamak gerekirse Yunanistan hükümeti pomakları resmi olarak Türk olarak tanımlamamaktadır. Yunanistan, Batı Trakya'daki Müslüman azınlığı Lozan Anlaşması'na dayanarak sadece Müslüman azınlık olarak tanımlar ve bu azınlıklar içinde Türkler, Pomaklar ve Romanlar yer alır. Yunanistan hükümeti özellikle Türk kimliğini reddetme eğiliminde olup Pomakları ve Romanları aynı etnik grupta vurgulamaktadır. Hatta Pomak kimliğini güçlendirmek için çeşitli kültürel ve eğitim projeleri desteklenmiştir. Ancak Batı Trakya'da birçok Pomak kendisini Türk olarak tanımlamakta ve Türk azınlığın bir parçası olarak görmektedir. Yunanistan'ın bu konuda resmi tutumu azınlığın etnik değil, dini bir azınlık olduğu yönündedir. Bu nedenle Pomakların Türk olduğuna dair yasal bir tanımlama veya açıklama bulunmamaktadır. Pomaklar, kökenleri hakkında birçok teori bulunan etnik ve kültürel açıdan karmaşık bir topluluktur. Tarih boyunca Osmanlı yönetimi altında Müslümanlaşmış ancak dillerini ve kimliklerini büyük ölçüde korumuşlardır. Günümüzde Yunanistan ve Bulgaristan'da yaşayan Pomaklar farklı siyasi ve kültürel süreçlerden etkilenmişlerdir. Yunanistan'da genellikle Yunanca ve Pomakça konuşan bir azınlık olarak varlıklarını sürdürürken Bulgaristan'da da kimlik mücadeleleri devam etmektedir. Kimlikleri konusunda kesin bir tanım yapmak zor olsa da Pomaklar tarih boyunca Balkanların çok kültürlü yapısının bir parçası olmuşlardır. Bugün hala hem Yunanistan'da hem de Bulgaristan'da kimliklerini korumaya çalışan bir topluluk olarak dikkat çekmektedirler. Videomun sonuna yaklaşırken şunu söylemek isterim. İnsan kendini nasıl hissediyorsa odur. Kimse başkalarının ona dayattığı kalıplara girmek zorunda değildir. Eğer ki Yunan hissediyorsanız Yunansınızdır. Türk hissediyorsanız Türksünüzdür. Her ne hissetmek istiyorsanız osunuzdur. Önemli olan insanların birbirine saygı duyması, kimseyi etkilememesi ve herkesin kendini özgürce ifade edebilme hakkının olmasıdır. Bırakın ve izin verin. İnsanlar nasıl mutluysa öyle yaşasın. Ben Çağrı. Daha sevgi dolu, mutluluk dolu, daha güzel bir dünyada görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.